Yapay zeka ile seslendirme yapanlar, yapay zeka kanalı olanlar ve yapay zekayı Eleven Labs'i kullanan kardeşlerim. Gelin. Bugün size Eleven Labs'te doğru ses nasıl yapılır, nasıl özgünleştirilir bunlardan bahsedeceğim. Bir kanalınız var, tamam mı? Yapay zeka ile yapılmış olabilir. Ses de yapay zeka, görüntü de yapay zeka, her şey yapay zeka olursa bildiğiniz gibi kanalınız para kazanması açılmaz ya da kapatılır. Ama bugün bu sorunu ortadan çıkartıp o sesi nasıl özgünleştirebileceğimizden bahsedeceğim. YouTube'da şu anda 50 milyondan fazla aktif kanal var ve bunların çoğu sizin gibi yapay zeka seslerini kullanıyor. Ama eğer izleyici ilk 8 saniye o sesi beğenmezse videodan çıkıyor ve bir daha sizi izlemiyor. Temel olarak 4 teknik temel var. Bunların hepsini size tek tek açıklayacağım videonun içerisinde. Bu teknikleri bilen insanların videoları hem dünyaya ulaşıyor hem de özgünleştirilmiş bir ses sunuyor. Şimdi Eleven Labs'te canlı canlı bunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Ama onlardan önce size şunu söylemek istiyorum. Yapay zeka neden robot gibi konuşur? Arkadaşlar çünkü iki tane şeyi yanlış yapıyoruz. Bunlardan birincisi metni alıp olduğu gibi kopyalayıp yapıştırmak. İkincisi ise tek bir üretim yapıp bırakıp gitmek. Oysa insan sesi ne olur abi? Her cümlede farklılaşır. Bu iki hatayı öyle bir düzelteceğiz ki YouTube bizim sesimizi gerçek sanacak. Şimdi işin mutfağına girelim ve bir metin yazalım. Şimdi Gemini'ye diyelim ki bir video yapmak istiyoruz, tamam mı? Diyelim ki tarih ile ilgili bir 30 saniyelik metin yazar mısın? Atatürk'ün hikayesi olsun. Şimdi bu metni bize yazacak. Tamam. Şimdi bu metni şöyle aldım. Geldim Eleven Labs'e. Şimdi biz bu metni direkt alıp kopyala yapıştır yaparsak çok düz bir metin çıkartacak. İşte o zaman size kimsenin anlatmadığı o küçük sırrı vereyim kardeşim. Hepsini tek seferde üretmek yerine bunu ne yapacağız? 2 parçaya ya da 2 cümleye böleceğiz. Bazen de tek tek böleceğiz. Aynı cümleyi 3 şekilde indireceğiz. Hepsini şimdi anlatıyorum. Metinimiz bu. Bunları yapmamızın sebebi insanlar konuşurken aynı tonda konuşmazlar. Biz o yüzden mükemmel kusursuzluğu yapacağız. Mükemmel kusursuzluğu üreteceğiz. Kusurlu mükemmelliği yapacağız. Şimdi öncelikle burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Bir videonun sesini özgün yapmak için öncelikle tabii ki de kendi sesimizi yükleyeceğiz. Şurada benim kanallarımda burada kendi sesim var, tamam mı? Kendi sesimi kaydettim. Şimdi geldim Text to Speech dedik. Bu kısımda da sağ tarafta arkadaşlar önce kendi kanalımızın sesini seçtik. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Modeli çoğu kişi V3 olarak kullanıyor ama önemli olan V2 kullanmak. Çünkü V3 modelinde kendi kendine çok fazla şey yapıyor. Kahkaha atıyor, saçma sapan şeyler konuşuyor falan. V2 en iyisi ve en güzel kısmı da kendimiz özgünleştirebiliyor olmamız. Şimdi buradaki ayarları size harfiyen söyleyeyim. Hızı 1.8, kararlılık kısmına %45, benzerlik kısmına %60, bir de stil bir olayımız var. Bunu da %62 yapacağız. Bunları not edin, hayatınızı kurtaracak. Şuradaki stil kısmı sizin duygusallığınızı ölçüyor. Kararlılık kısmını da çok fazla yaparsanız çok böyle düz bir tonda oluyor. Çok kötü oluyor, iğrenç oluyor. Şimdi bu ayarları yaptık. Güzel. Şimdi cümle yapıştıracağız. Yıl 1915. Çanakkale sırtlarında kaderin akışını değiştirmek üzereydi. Şimdi şurayı bir alalım. Sildik. Dediğim 4 tekniğin içerisinde birinci teknik tonlar arkadaşlar. Tonlamak. Eğer dümdüz bir metin olursa robotlaşırsınız. Biliyorsunuz ki insan sesi asla düz gitmez. Heyecanlandığında işte yükselir, sesi titrer, bir şeyler olur. Bunları yaratacağız. Amacımız bu. Şimdi bazı kelimeleri heyecanlı yazmak için sonuna ne yapıyoruz? Ünlem koyuyoruz. Ünlem çok önemli. Şimdi ilk başta ünlemsiz bir deneyelim, tamam mı? Yıl 1915. Çanakkale sırtlarında kaderin akışı değişmek üzereydi. Kötü. Şöyle yaparsak şu yıl 1915'te bir silelim. Tekrar hazırla diyelim. Çanakkale sırtlarında kaderin akışı değişmek üzereydi. Hızını biraz düşürebiliriz. Tekrar yapalım. Çanakkale sırtlarında kaderin akışı değişmek üzereydi. Biraz daha. Çanakkale sırtlarında kaderin akışı değişmek üzereydi. Evet, bu daha iyi gibi sanki. Çanakkale sırtlarında kaderin akışı değişmek üzereydi. Güzel. Ünlemi not aldıysanız şimdi ikinci taktiğimi söylüyorum. İkincisi teknik duraklamalar arkadaşlar. En iyi konuşmacılar bile nerede duracağını çok iyi bilir. Yapay zekada bu duraksamalar çok net olmuyor. Çok robotik oluyor. Bunun için de ne yapıyoruz? Cümlenin sonuna 3 nokta koyuyoruz. Bu bizim duraksamamızı sağlayacak. Şimdi öncelikle şu Çanakkale sırtlarını bir indirelim. Şimdi yıl 1915. 3 nokta koydum, bir duraksayacak. Bak şimdi. Hazırla de. Yıl 1915. Çanakkale sırtlarında kaderin akışı değişmek üzereydi. Hızı biraz yükseltmem lazım. Tekrar hesapla. Tekrar yaptığınızda kredi gitmiyor bana. 1915. Çanakkale sırtlarında kaderin akışı değişmek üzereydi. İndir dedik abi. İkinci cümlemize geçelim. Neydi? Cephanesi biten askerlerine
Bir ses yükseldi. Burada üçüncü taktiğimizde teknik vurgular yaratmak. Yani istediğimiz bir kelimeyi vurgulatmak. Gerçek insanlar ne yapar? Bir metni konuşurken önemli yerleri böyle vurgularlar. Mesela cephanesi biten askerlerine virgül ben size taarruzu değil ölmeyi. Burada ölmeyi kelimesini baskılı bir şekilde okuyacak. Deneyelim. Cephanesi biten askerlerine ya ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum diyen bir ses yükseldi. Şu hızı bir ayarlayamadım şu an yalnız. Cephanesi biten askerlerine ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum Bak diyen bir ses ölmeyi yükseldi. indirelim bunu da. Cephanesi biten askerlerine ben Size size taarruzu taarruzu değil, değil ölmeyi emrediyorum diyen bir ses ölmeyi yükseldi. emrediyorum diyen bir ses. Bakın buradaki teknik detay önemli. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken bir şey de şu. Bir metni yazdıktan sonra 2-3 tane şeklini indirin. Çünkü her yenile dediğiniz zaman ses tonu farklılaşacak. Bunları ben kaydediyorum şu anda. Diğer cümlemize geçelim. Bu ses sadece bir komutanın değil bir milletin yeniden doğuşunun habercisiydi. Bu arada bir diğer teknik de ve hatta en önemlisi insan gibi yazmak. Bakın yapay zeka ile metni yazdırıp yapay zeka ile seslendirirseniz o video özgün olmaz. Çünkü iki tane yapay zeka üst üste binmiş oluyor. Biri yazıyor, biri okuyor. Burada insana dair bir şeyler olması lazım. Bunun için ya metni kendin yazacaksın ya da o yapay zekadan aldığın metni değiştireceksin. Her cümleyi al abi, kendi ağzından ben nasıl söylerdim diye tekrar et. Mesela bu ses sadece bir komutanın değil bir milletin yeniden doğuşunun habercisiydi. Yapay zekanın yazdığı çok bariz. Bunun yerine bu yükselen, küçük yazalım. Bu yükselen ses komutanın sesi değil bir milletin doğuşunun sesiydi. Bu arada bunları hızlı hızlı gösteriyorum ama temel mantık bu. Oluştur dedim. Bu yüklesen ses komutanın sesi değil bir milletin doğuşunun sesiydi. Tekrar oluştur diyorum. Beğenmedim. Şöyle milletin sesiydi. 3 noktayı koydum abi. Bu yüklesen ses komutanın sesi Bu değil yüklesen, bir milletin yükselen doğuşunun sesi. sesiydi. Hiç de söylemiyorsunuz ha. Bu yükselen ses komutanın sesi değil. Oluştur. Bu yükselen ses komutanın sesi değil bir milletin doğuşunun sesiydi. Seseyi de. Neyse. Şimdi bu sesleri 3 aşağı 5 yukarı indirdik. Tamam. Mantığınızı anlamanız için kısa kesmeye çalışıyorum. Ne yaptık abi? Önce vurgulara dikkat ettik. Önemli olan kelimeleri büyük harflerle yazdığımız zaman Eleven Labs bunu vurgulu bir şekilde okuyacaktır. İkincisi nefes boşlukları. Bir cümlenin sonuna 3 nokta koyduğun zaman orada bir boşluk olacak. O nefes boşluğu sizi insansı yapacaktır. Bir diğeri işte heyecanlandığınızda, yükseldiğinizde vesaire cümlenin sonuna ünlem işareti koymak. Yapay zeka bunu da anlayacaktır. Yani Eleven Labs bunu anlayacaktır ve metninizi ona göre heyecanlı bir şekilde yazacaktır. Dördüncü olarak da zaten bahsettiğim şey metninizi kendiniz yazmanız. Yani sizin elinizden çıkması. Taslağını istediğiniz yapay zeka yazdırabilirsiniz ama son dokunuşu siz yaparsanız daha iyi olur. Tabii özgün bir video istiyorsanız. Şimdi sesleri ürettikten sonra bizim muhabbetimiz bitiyor mu? Tabii ki de bitmiyor. Geldik kurgu aşamasına. Burada şöyle atamızın fotoğraflarını indirdim ben. Şöyle bir küçültelim. Burada arkadaşlar dediğim gibi önemli olan ne videosu yaptığın değil şu anda. Yani önemli olan yapay zeka seslerimizi nasıl doğru kullanabileceğimiz. Şimdi ben bunları indirirken Çanakkale sırtlarında bunları sıraladım, tamam mı? Şöyle 1, 1.1, 2, 3, 4, 41. Şimdi bu 41 dediğim şey dördüncü sesin ikinci varyasyonu. Şimdi şöyle şunları seslerini bir yükseltelim. Şöyle bir yapalım ki net duyalım. Şimdi metnimiz neydi? Yıl Çanakkale sırtlarında kaderin akışı değişmek üzereydi. Yıl 1915 Çanakkale sırtlarında kaderin akışı değişmek üzereydi. mesela. Şimdi şurayı sildim. Şöyle alalım. Şunu başa alalım. Tamam mı? Şöyle geldim. Şunu gel. Sil buradan. Şunu da al. Yıl 1915 Çanakkale sırtlarında kaderin akışı değişmek üzereydi. Bak 1915 1915'i biraz robotik söylemiş. Şimdi benim normalde gelip bunu tekrar Eleven Labs'ten yıl 1915'i tekrar düzeltmem lazım. Şurası güzel mesela. Çanakkale sırtlarında kaderin akışı değişmek üzereydi. Gördün mü bak? Çanakkale'de Kaderin akışı değişmek üzereydi. Geldim ikincisine bakalım ne diyormuş. cephanesi biten askerlerine ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum diyen bir ses yükseldi. Tamam. Cephanesi biten askerlerine ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum diyen bir ses yükseldi. Bak bunu sil. Bu kötü. Geçmek üzereydi. Cephanesi biten askerlerine Cephanesini biten askerlerine. Şu boşlukları siliyorsun abi buradan, tamam mı? Askerlerine. Buradaki fazla olmuş mesela. Sildim burayı da. ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum diyen bir ses yükseldi. Diyen bir ses yükseldi. Bak robotluktan çıkmaya başlıyor. Ses yükseldi.
Bu yükselen ses komutanın sesi değil, bir milletin doğuşunun sesiydi. Bir milletin. Milleti mesela güzel söyleyememiş. Şuna bakalım. Bu yükselen ses komutanın sesi değil, bir milletin doğuşunun sesiydi. Bir mil Bir milletin doğuşu değil, Bak bir milleti burada kötü mesela, tamam mı? Şurayı mükerrer olmasın. Silelim. bu yükselen ses komutanın sesi değil, bir milletin doğuşunun sesiydi. Doğuşunun sesiydi. Mesela sonu da böyle biraz robotikleşmiş. Ama burada sizin anlamanız gereken nokta bu. Şöyle yapalım. Şunları buraya alalım. Bak şu an sesi birleştir dedim. Hangi programı kullandınız? Çanakkale sırtlarında kaderin akışı değişmek üzereydi. Cephanesi biten askerlerine ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum diyen bir ses yükseldi. Bu yükselen ses komutanın sesi değil, bir milletin doğuşunun sesiydi. Doğuşunun sesiydi. O son tarafı mesela gidip tekrar Eleven Labs'ten düzeltmemiz gerekir. Her cümle için normalde 3 tane varyasyon üretmeniz lazım. Temel olarak. En doğal geçişi hangisi sağlıyorsa onu kullanmalıyız. Uzun duraksamaları keseceğiz ama her duraksamayı silmeyeceğiz. Orada bir nefes boşluğunu bırakacağız. Peki şimdi aldık bunları, biz videolaştırdık, tamam mı? Güzel bir şekilde editledik. Peki elimize ne geçecek? Sadece güzel bir ses çıkartmak için mi yaptık? Tabii ki de hayır. Asıl gerçek güç dublajda gizli. Dünyadaki YouTube izleyenlerin sadece %20'si İngilizce konuşuyor arkadaşlar. Eğer videonuzun sesini alıp İspanyolca, Hintçe veya Portekizce çevirirseniz anında videonuz 3-4 kat fazla ülkeye yayılacak. MrBeast'in 2023 yılındaki o devasa sıçraması bundan kaynaklı. Arkadaşlar size çok basit bir şekilde Eleven Labs'te nasıl ses üretebileceğinizi anlattım. Çok profesyonel bir şekilde yapmadım. Çünkü onu yapmak için çok gerçekten zaman ayırmak gerekiyor. Bu 5-10 dakikalık bir videoya sığmaz. Burada sizin yapmanız gereken şey ayarları deneyip, özellikle hız kısmını deneyip tek tek iki cümleleri ya da tek cümleyi alıp onlardan 3'er 4'er tane versiyonlarını indirip bunları CapCut'ta işte Premiere'de birleştirmek. Doğru olan sesi bulana kadar tekrar denemek. Eleven Labs'te az önce gösterdiğim gibi bir sesi yaptınız, beğenmediniz, tekrar oluştur dediğiniz zaman krediniz gitmiyor. Bu da bir avantaj, aklınızda bulunsun. Tabii günün sonunda olayın sesin ne kadar teknolojik olduğu değil, yani sonuçta ne anlattığınız önemli. O videoda 4 tane Atatürk resmini alıp öyle bir video yaparsanız tabii ki kanalınız açılmaz yani. Onu sadece örnek olması için gösterdim. Bundan bir sonraki videoda da otururuz, yapay zeka videosu nasıl özgünleştirilir ondan bahsederiz. Doğru edit tekniklerini, doğru kurgu taktiklerini vesaire hepsini tek tek yaparız. Yeter ki siz videoyu beğenip abone olun. Gerisi bende kardeşim. Şimdi gidin Eleven Labs'i açın ve 4 taktiği uygulamaya başlayın. Sonuçlarınızı da benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Çünkü sizin her beğeni tuşunuz bu içeriklerin daha fazla insana ulaşmasını sağlıyor. Ben de daha iyi videolar yapmaya devam ediyorum. Hadi şimdi oynatılan listesine göz at ve haftaya görüşmek üzere. Bay bay.